Mikroorganik 3 boyutlu yazıcılar. Son 20 yılda hayatımıza giren 3 boyutlu yazıcılar, bilgisayarda tasarlanan modellerin plastik gibi çeşitli materyallerle 3 boyutlu üretilmesi için kullanılmaktadır. Piyasaya ilk çıktığında pahalı olan bu yazıcıların bugün evde kullanılabilen, ucuz alternatifleri de mevcuttur. İstediğiniz renkte şık bir kalemlik, eşyanızın kırılan bir parçası veya çocuğunuza bir oyuncak üretmek gibi çok geniş kullanım alanları vardır. Birçok endüstride kullanılan 3 boyutlu yazıcılarla pasta gibi çeşitli yiyecekler de yapılabilmektedir. Evet, şimdilerde sıradan bir makine haline gelse de ilk 3 boyutlu yazıcılarla karşılaşmamız hayret vericiydi. Sınırlı da olsa bazı malzemelerle belirli büyüklükteki cisimlerin istenilen tarzda inşası hayranlık uyandırmıştı. Peki buna benzer bir olayın mikro boyutlarda, her an, trilyonlarca hücrelerimizin her birinde ve çok daha kompleks bir şekilde gerçekleştiğini söylesem ne dersiniz? Önce kısaca insan vücudunun inşasından bahsedelim. Çeşitli atomlardan meydana gelen amino asitler hayatın yapı taşı, yani en küçük birimi olarak adlandırılır. Farklı şekillerde ve 3 boyutlu olan amino asitlerin vücudumuzda 20 çeşidi vardır. Bu yapı taşları birleşerek daha kompleks ve büyük olan proteinlerin meydana getirilmesinde istihdam edilir. Proteinler de birleşerek hücre organellerinin ve hücrenin yaratılmasında vazife görür. Hücreler farklı doku ve organların inşasında kullanılır. Bu sistem çalışınca da fiziko olarak canlının inşası tamamlanmış olur. Mikro 3 boyutlu yazıcı, ribozom. Her bir hücremizde bulunan ve bir mikro 3 boyutlu yazıcı gibi çalışan, ribozom adı verilen bir organel vardır. Bu organele verilen görev, amino asitleri bir araya getirerek ihtiyaç duyulan proteinlerin üretilmesidir. Fakat doğru proteini, talimatlar olmadan, yani rastgele inşa etmek imkansızdır. Mesela 100 amino asitten oluşan bir proteini düşünecek olursak, canlı organizmalarda 20 farklı amino asit olduğuna göre, her bir amino asidin doğru yerde bulunma ihtimali 100 üzeri 20'dir. Yani rastgele olma ihtimali yoktur. Ribozom, virüsler hariç bütün canlıların yaşayabilmesi için gerekli olan bir organeldir. DNA'dan şifrelerin getirilmesi görevi ise yine bir çeşit molekül olan mRNA adlı moleküle verilmiştir. Bu molekülü, 3 boyutlu yazıcılardaki tasarımı bilgisayardan aktaran bağlantı kablosu veya USB'ye benzetebiliriz. DNA'dan şifreyi kopyalayarak çekirdekten çıkan bu postacı molekül, ribozoma gelerek şifreyi açar. Burada yine 3 boyutlu yazıcılardaki tasarımı okuyan yazılıma benzeyen, tırna adı verilen başka bir molekül sahne alır. Onun görevi ise şifredeki kodlara uygun amino asitleri, sırasına göre birbirine bağlamaktır. Bu şekilde üretilen protein, vücudun ilgili yerinde kullanılmak üzere hareket eder. Bizim modelleyerek, basitleştirerek, anlamaya çalıştığımız bu hayatı ve muhteşem olaylar, ancak elektron mikroskoplarıyla görebildiğimiz hücre içerisinde, milimetrenin yaklaşık 10 milyarda biri ölçeğinde gerçekleşmektedir. Yani vücudumuzun inşası, Rabbimizin sonsuz ve mükemmel ilmi, emri, kudreti ve iradesiyle zerreler seviyesinde yapılmaktadır. Organik bir mikro yazıcı gibi çalışan ribozom, kusursuz bir fabrika gibi işleyen hücrenin 13 parçasından sadece biridir. Her birinin hayret uyandıran çalışma şekli ve yapısı vardır. Rabbimizin emriyle hayatımızı sürdürebilmemiz için sessiz sedasız 7/24 çalışırlar.